Faroz Limanı uzun zamandır karşılaşılmayan bir atmosferle güne merhaba diyor. Ocak başları. Gökyüzü limanı saklamak, kimseyle paylaşmamak istercesine sisle kapatmış durumda. Bu zaman itibariyle de alışılmış bir durum değil. Balıkçılar sis içinde çok kısa mesafede gözden kayboluyorlar. Bir korku filminin seti gibi her yer. Bir karabatak hareketsiz bir şekilde dinleniyor. Günün ilk beslenmesini tamamlamış olmalı. Belki de beslenmeye devam etmek için sisin dağılmasını bekliyordur. Martılar ise sürekli hareket halinde. Balıkçıların suya attıkları balık ve balık parçalarını ilk olarak kapma telaşındalar. Neyse ki güneş yükselmeye başladıkça ortam o ürpertici halinden birazcık da olsun uzaklaşıyor. Kısa bir süre sonra da tamamen dağılıyor ve deniz ile gökyüzünün maviliği birbirine karışıyor. Baştaki görüntülerle şimdikiler arasında sadece 20 dakika olduğuna inanmak güç. Balıkçıların gündelik heyecan ve koşuşturmaları daha net görünüyor artık. Bu hızlandırılmış görüntüler her gün verilen mücadeleyi hem onlar hem de kuşlar açısından daha rahat anlamamızı sağlıyor sanki. Faroz, Trabzon'un kıyı mahallelerinden biri. Denizle arasını ayıran yolu geçtiğimizde, yani denizle buluştuğumuzda karşımıza limanı çıkıyor. Uzun bir süre önce burası düzenlenerek balıkçı barınakları haline getirildi. Her sabah denize açılan balıkçılar topladıkları ağlarıyla limana geri dönüyorlar. Avlanan balıkların tamamı satılmıyor. Bir kısmı da orada bulunan kuşlara besin oluyor. Sadece kuşlara mı? Tabii ki hayır. Özellikle büyük balıkçı teknelerinin limana girişinin ve martı sürülerinin onları takibinin seyri doyumsuzdur. Maalesef son yıllarda yakalanan balığın miktarının azalmasıyla o görüntülere rastlamak neredeyse imkansız hale geldi. Trabzon sadece İpek yolunun değil, kuşların göç yollarının üzerinde önemli bir durak. Yerel ve sürekli görülen kuşların yanında göç zamanı ülkemizi geçit olarak kullanan ya da üremek için gelen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Faroz Limanı, besin anlamında kuşlara kolaylık sağlamasının yanında sakin sayılabilecek ortamıyla da kuşlara sığınabilecekleri bir alan sunuyor. Daha önceki yıllarda kuğuların da geldiği biliniyor. Şimdi hep beraber Faroz Limanı'na uğrayan kuşlara bir göz atalım mı? Yaz döneminde avlanma yasağı başlayınca büyük teknelerin yerine sadece küçük tekneler avlanabiliyor. Bu nedenle limandaki hareketlilik biraz düşüyor. Buna rağmen mevsimden bağımsız olarak gümüş martı sürekli alanda görülebilir. O ve onun gibi büyük martılar geldiği zaman arslan payı her zaman onlarındır. Karabaş martılar kenara çekilirler. Gümüş martılar zaman zaman birbirlerinin peşine de düşerler. Büyük bir kuş olmasına rağmen keskin manevraları hayret vericidir.
büyüklüklerinin oluşturduğu dezavantaj ile balığı pas geçip bir sonraki kuşa kaptırdıkları da olur. Karabaş martılar da sürekli burada olan kuşlardan. Bu görünüşüne bakarak ismiyle uyumsuz olduğu düşünülebilir. Ancak üreme döneminde yakışıklı görünmesi gerekecek ve dolayısıyla adını aldığı bu takım elbisesini giyecek. Karabaş martılar orta boyutlarda martılardır. Gümüş martılara göre manevra kabiliyetleri daha yüksektir. Gümüş martıların pike yapıp dalamayacağı noktalara çok daha kolay ulaşabilirler. Bu konuda en avantajlı olan ise bir kelebeği andıran uçuşuyla küçük martılardır. Gümüş ve karabaş martıları uçak olarak kabul edersek, küçük martılara helikopter benzetmesi yapmamız yanlış olmaz. Sırt deseni, boyutları ve bunun getirdiği özel uçuşuyla hemen fark edilirler. Karagerdanlı dalgıç da zaman zaman limanı ziyaret eden kuşlardan. O da tıpkı karabaş martı gibi üreme döneminde tüylerini değiştirmiş olacak. Adını aldığı görünümünde karşımıza çıkacak. Uzun ince kanatları, aralarındaki beyaz tüylerle oluşan desenler görülmeye değer. Dalgıçlar su altında en fazla kalan kuşlardan ve çok iyi avcılardır. Biraz iddialı gelebilir ancak kızılgerdandan sonra görüldüğünde en çok etkileyen, en çok sevilen kuşlardan olabilir. Yalı çapkınları çok iyi avcılardır. Bazen yutamayacağını düşüneceğimiz balıkları bile avlarlar. Hedefine kilitlendikten sonra başarısı çok yüksek dalışlar yapar ve avlanma süresi çok kısadır. Yakaladığı balığı hemen yutamazsa onu birkaç kez yere vurur. Güçlü gagasının arasındaki bir balığın kaçma imkanı da yoktur zaten. Kendine özgü sesiyle liman kenarında çayınızı içerken bir anda dikkatinizi çekebilir. Suyun bir karış üzerinden yıldırım gibi karşı tarafa geçişini görürsünüz. Bu mükemmel renkleri ve desenleri yakından görebilmek büyük bir lütuf. Bahriler üreme dönemlerinde çok güzel renklenmeler sergilerler. Siyah ve beyaz renklere turuncu, kızıl renkler ilave olur. Kur davranışlarına limanda pek rastlanmasa da bu görsel şölenle kuşları izleyenler biraz da olsa avutulmuş olur. Utangaçlıklarından değil tabi, beslenmeleri gerek. Ama ne zaman bir bahriyi izlemeye başlasanız hemen suyun altına dalarlar. Suyun her türlü rengine ne kadar da çok yakışıyorlar değil mi? Sakar meke burada gruplar halinde yüzen kuşlardan. Büyük grup oluşturdukları için pek ilgi çekmiyorlar haliyle. Belki bunda tek düze renklerinin de payı olabilir. Buna rağmen yavrularının sevimliliği fikirleri tamamen değiştirecek kadar güçlü. Annelerinin peşinde dolaşan sarılı kırmızılı tüy yumakları. Sakar mekeler yakaladıkları besinleri karabaş martılardan kaçırmak konusunda biraz başarısızlar. Martılar hız ve manevra kabiliyetleriyle istediklerini onların elinden, daha doğrusu ağızlarından alıyorlar. Limanda en çok görülebilecek hareketlerden biri de su üzerinde koşuşlarıdır. Sudaki besinlerine çabuk ulaşabilmek için birbirleriyle yarışırlar. Sakar mekileri seyrederken başımızı gökyüzüne kaldırdığımızda kara ayaklı martıyı görüyoruz. Açık denizde beslenen bir kuş olmasına rağmen kışın zor koşullarında
daha rahat besin bulabilmek için kıyıya yanaşıyor. Ve tabii ki Faroz Limanı'na da uğruyor. Bu görülen genç bir birey. Yaşını alıp erişkin hale geldiğinde gagası bu şekilde sarı renkte olacak. Kanat deseni küçük martıya benzetilebilir ama daha büyükçe bir martıdır. Faroz Limanı bunların dışında birçok martıyı ağırlıyor. Bunlardan bir diğeri de ince gagalı martı. Pembe göğsü ve harika ayak rengiyle kendini hemen belli eder. Gagası adındaki kadar ince olmasa da alandaki arkadaşlarına göre biraz daha uzundur diyebiliriz. Gagası gençliğinde sarı tonlardayken sonradan kızıl renklere bürünür. Karabatak da limanın özel kuşlarından. Kışın geldiklerinde Mart sonuna kadar limanın nimetlerinden faydalanıyorlar. Ortama ve oradaki işleyişe çok alıştıkları belli. Teknelerinin yanına gidip atılacak balığı bekliyorlar. Ve biliyorlar ki gerçekten de atılacak. Burada aç kalmak yok. Ama karnı doyurmak yine de mücadeleyi gerektiriyor. En iyiye, en çabuk ulaşma gayreti var. Faroz Limanı'nda üreme döneminde denk geldiğimiz erişkin karabatakların görünümü daha da etkileyici oluyor. Zümrüt yeşili gözlerine bir de güneş vuruyorsa o gün size gerekli olan enerjiden fazlasını almış olursunuz. Kıskaç şeklinde gaga ucuyla suyun altında da avını ustaca kavrar. Çok büyük balıklar dışında oradan kurtulmak gibi bir durum yoktur. Bazen yutamayacağı şekilde ağzına alıp balıktan alacağı enerjiden daha fazlasını harcadığı durumlarla da karşılaşılmaktadır. Limana ördekler doğuruyor. Macar ördeği, elmabaş patkalar, tepeli patkalar misafirlerdendir. Yeşilbaş ördeği de unutmamak gerek. Her zaman liman içine gelmesi de limanın hemen arkasındaki daha sakin noktayı değerlendirirler. Türkülere konu olmuş yeşilbaşın başı pırıl pırıl yeşil tüylerle kaplıdır. Dişiler kahveli siyahlı tonlardadır. Birlikte dolaşmayı tercih ederler. Suyun üzerindeki sakin sakin yüzüşleriyle limana renk katarlar. Düdükçünler, batağanlar, kuyruk sallayanlar, incir kuşları, sığırcıklar gibi daha birçok kuş buraya gelir. İnsanoğlu onların yaşam alanlarına müdahale etmedikçe bu dünyanın sadece bize ait olmadığını anlayıp ona göre bir yaşam biçimini benimsedikçe gelmeye de devam edeceklerdir.